Merhaba değerli hastalarımız. Bu videoda da yaşlı cilt kavramından bahsetmek istiyorum. Şimdi yaşlı cilt bizim için ne demek? Biraz daha aslında gündelik hayattan söylemek istersek şöyle. Hasta gene bize mesaj atıyor da arıyor, soruyor. Diyor ki hocam diyor ben 45 yaşındayım, beni ameliyat eder misiniz? Burun estetiği. Şimdi hasta neden bunu soruyor? Çünkü benden önce konuştuğu başka doktor arkadaşlar ona diyor ki biz 30 yaşından yaşlı olanları ameliyat etmiyoruz diyor. Mesela 30 yaş aslında çok genç bir yaş aslında. 40 yaş da öyle. Acaba neden yaş ilerledikçe bazı doktorlar bu ameliyatları yapmak istemiyorlar? Şundan dolayı istemiyorlar. Şimdi şöyle düşünün. Bizim bir burnumuz var. Bir anatomisi var. Burada küçük de bir kemerimiz var. Ortalama Türk halkı olarak. Bunun üstünde de bir cildimiz var. Şimdi yıllar geçtikçe cilt burnumuza adapte oluyor. Ne oluyor? Bu kemer cildimizi ittirdiği için şuradan tam kemerin üstündeki cilt ince bir cilde dönüşüyor yıllar ilerledikçe. Kemerin hemen altındaki cilt biraz daha kalın kalıyor. Burun ucuna geldiğinde gene inceliyor, gene kalınlaşıyor ve yıllar geçtikçe burnun anatomik yapısına göre cilt bazı yerlerinde kalın, bazı yerlerinde ince oluyor. Peki biz burnu şekillendirdiğimizde iskeleti gayet güzel şekillendirip kapattığımızda cildi üstünü örtüyoruz. Bu cildi üstünü örttüğümüzde cildin her yerindeki kalınlığı farklı olduğu için siz bunu ne kadar mükemmel yaparsanız yapın, bu yaşlanmış cilt, hani yaşlanmış değil 80-90 yaş değil tabii ki, işte biraz daha ileri yaş cilt bazı yerlerde kalın, bazı yerlerde ince olduğu için bu sefer burnun üstünde güzel olmayan bir görüntüye yol açıyor. Yani şöyle düşünün, aslında fiziği çok güzel olan bir kadın, harika bir fiziği var ama üstüne giydiği kıyafetler çok kötü. Ne oluyor? Siz dışarıdan baktığınızda o kadını çok kötü görüyorsunuz. İşte cilt yaşlanınca böyle bir sıkıntısı var. Yani birinci sıkıntısı bu. İkinci sıkıntısı da şu. Cilt aynı zamanda kalite olarak da değişiyor. Neden? Yaş ilerlediğinde fizyolojik olarak cildimizdeki elastik özellik, yani gerilme özelliği, sıkılaşma özelliği değişiyor. Mesela 20 yaşında bir hastaya ameliyat ettiğinizde cilt hemen alttaki buruna adapte olup hemen sıkılaşıp hemen böyle bilim kurgu filmlerindeki gibi hop alttaki buruna adapte oluyor. Hop oturuyor, yerleşiyor, çiçek gibi oluyor. Ama yaş ilerlediğinde burnu ameliyat edip cildi üstüne bıraktığımızda cilt böyle kalıyor. Öyle olunca da ne oluyor? Sonuçlar istediğimiz gibi olmayabiliyor. Yani mesela atıyorum 18 yaşında bir hastanın ameliyat ettiğimizde cildinin verdiği davranışla 45-50 yaşındaki bir hastanın cildinin verdiği tepkime, davranış aynı değil. Bu da sonuçları etkiliyor. Bu yüzden bazı arkadaşlarımız da işte belli yaştan sonraki hastaları ameliyat etmiyor. Herkesin bir kriteri var. Ben de mesela kural olarak 100 yaşından sonraki hastaları ameliyat etmiyorum. Bu da benim kriterim. Kimse de buna hayır diyemez. Yani bu doktorun kendi seçimi. Ben ne yapıyorum? Ben şöyle yapıyorum, şaka bir tarafa. Ben en yaşlı burun estetiği yaptığım hasta kaç yaşında diye sorarsanız 72 yaşında. Şimdi 72 yaşındaki bir kadın burun estetiği olur mu derseniz olur. Çok da güzel oldu. O kadına ben ameliyat olmaması gerektiğini söyledim. Gitti, bir sürü doktora gitti. Hiçbir doktor bunu ameliyat etmedi. Bazı doktor ameliyat etmek istedi. Geri geldi, bir daha gitti, bir daha geldi. En son torunları dediler ki ya bizim babaanne kesin ameliyat olacak. En azından bildiğimiz, güvendiğimiz bir kişiden ameliyat olsun. Hocam lütfen siz ameliyat edin dediler. Ben de onları kırmadım ve ameliyat ettim. Edilmez diye bir şey yok. Edilir. Ne oluyor? Biz hastaya bütün artıların eksilerini anlatıyoruz. Diyoruz senin cilt yapın böyle. Bu artıları, bu eksileri var. Bunları bilerek ameliyat olursan biz de seni ameliyat ederiz diyoruz. Ve belli yaş üstündeki hastaları ben ameliyat ediyorum. Bazen de şöyle oluyor. Bakıyoruz mesela hastanın burnu çok güzel. Her şeyi güzel. Burnuna yapılabilecek bir şey yok. Yani hasta da 55 yaşında mesela. Diyorum ki hani senin 55 yaşında bu burun ameliyat olman doğru değil. Hasta zannediyor ki ben onu yaşlı olduğu için ameliyat ediyorum. Hayır, hiç alakası yok. Şimdi 55 yaşında, 60 yaşında bir insan burnu güzelse ameliyat edilmez. 18 yaşındaki bir kişi de ameliyat edilmez. Yani 18 yaşında bir hasta gelse dese ki benim burnumu ameliyat et. Burnu güzelse ben onu neden ameliyat edeyim? Etmiyorum. Bu yaşlı cilt yaşlanması bizim için önemli. Biz tabii ki istemediğimiz kriterlerden bir tanesi işte cildin
fizyolojik özelliklerin bozulması. Hele ki mesela sigara içiyorsa, mesela 45 yaşında sigara içen bir kadın, sigara da cildimizi çok bozuyor. O zaman bu iyileşme süreci sıkıntılı olduğu için biraz daha biz soğuk bakıyoruz. Ama hani yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Birçok doktor arkadaşımız yapıyor. Yapmayanlar da var. Durum bu. Yaşlı ciltle ilgili bilmemiz gereken şeyler bunlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.